Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır nar gibi kızarmış şahane bir hazır yufka ile baklava tarifim var. Mutlaka denemenizi istiyorum. İç dolgu için tel kadayıf ve ceviz kullandım. Sonuç çok harika oldu. Bildiğimiz hazır yufka baklavalarından tadı çok farklı. Yani kısacası bu lezzeti hazırlayıp tatmalısınız. İster bayram için, ister iftar için hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum ve nasıl hazırlamışım hemen tarifime geçiyorum. Şerbeti soğuk dökeceğimiz için ilk olarak şerbetini hazırlayıp kaynatmaya başlıyorum. 4 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı suyu tencereye alıyorum. Kullandığım bardak ölçüm 200 ml standart su bardağıdır. Şekeri ve suyu ölçerek tencereye alınca üzerine bir dilim de limon bırakıyorum. Sonra biraz karıştırıp ocağıma alıyorum. Ocağın en büyük gözüne bıraktım ve kaynayana kadar yüksek ateşte tutuyorum. Kaynadıktan sonra en kısa alıp 20 dakika boyunca kaynatıyorum. 20 dakikadan sonra da ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Şerbet kaynarken ben de hemen baklavayı yapmaya başlıyorum. İlk olarak 250 gram yaş tel kadayıfı aralayıp şöyle biraz parçalıyorum. Dolgu için kullanacağım tel kadayıfı hazırlayınca kenara alıyorum. Sonra 800 gram hazır yufkamı açıyorum. Kurumaması ve kolay şekil aldırmam için üzerine pişirme kağıdını ıslatıp iyice suyunu sıkıştırdıktan sonra nemli haline aldırınca yufkamın üzerine örtüyorum. Onun üzerine de temiz bir bezle kapatıp 2 dakika kadar bekletiyorum. 2 dakika sonrasında üzerine açıp yufkamın 2 tanesini alıyorum. Sonrasında gene aynı şekilde üzerine örtüp kenara kaldırıyorum. Aldığım 2 tane yufkayı açıp üzerine fırça ile sıvı yağ sürüyorum. Çok da sürmemize gerek yok. Fırça ile üzerinden bu şekilde geçmemiz yeterli oluyor. Zaten sonrasında tereyağını üzerine dökeceğim. Buradaki amacımız şekil verirken yumuşak tutup kırılmaması için. Ve uç kısmına az önceki hazırladığım kadayıftan göz kararı bırakıyorum. Sonra 400 gram iri çektiğim ceviz içinden serpip ince bir oklava ile sarıyorum. Sararken çok sıkı olmasın, çok da bol olmasın. Normal bir şekilde oklavaya saralım. Ve iki ucundan tutup sıkıştırıp burgu haline aldırıyorum. Sonrasında oklavadan çıkartıp bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Kullandığım tepsimin boyutu 30'a 40 santim ebatlarında. Şimdi şekil verme aşamasını hemen bir kez daha göstermek istiyorum. Videomu sonuna kadar dikkatlice izleyip aşamalarına bakarsanız sizler de kolayca çok lezzetli kıpır kıpır bir baklava yapabilirsiniz.
Tepsiye yerleştirirken çok sıkı bırakmayalım çünkü pişerken araları güzel kızarmayıp yumuşak kalabilir. Bu da demek ki şerbeti dökünce anında yumuşar, görüntü ve tadı hoş olmaz. Dediğim gibi çok sıkı olmasın, çok da boşluk kalmasın. Ben 800 gramlık yufkadan ikişerli tam 36 tanesini bu tepsime koydum. Tam ideal oldu. Bu boyutlarda sizler de bir tepsi kullanabilirsiniz. Artık dilimleyebiliriz. İstediğim büyüklükte dilimliyorum. Ve üzeri için 250 gram tereyağını eritip üzerine gezdirerek döküyorum. Dökerken her birinin üzerine gelmesini sağlıyorum. En son tabanında kalan sütlü yerini dökmüyorum. Artık baklavamızı pişirebiliriz. 170 derece fırında alt üst ayar açık olacak şekilde 45 dakika boyunca pişiriyorum. 45 dakikadan sonrasında fırının ayarını biraz daha yükseltip 180 dereceye çekip 15 dakika daha üzerinin güzel kızarmasını sağlıyorum. Toplamda 1 saatte pişiyor. Önce düşükte, sonra biraz daha yükseltip içinin dışının güzelce kızarıp pişmesini sağladım. Baklava pişince ılık olacak şekilde soğuttum. Şerbeti ise tamamen soğuk olacak. Şimdi şerbetimi üzerine gezdirerek döküyorum. Ve servis edebilmemiz için en az 2 saat bekletmemiz gerekiyor. Bekledikçe şerbeti içine çekip daha bir güzelleşiyor. Eğer bu şekilde pişirirseniz bir hafta boyunca, yani tepsiyi tüketene kadar kıpırlığı asla gitmiyor. Garantisini sizlere veriyorum. İftara vakit kalmadığı için 1,5 saat içerisinde sizlere göstermek zorunda kaldım. Az bir süre beklemesine rağmen şerbetini muazzam bir şekilde çekmiş. Şimdi de servis tabaklarıma alıp ayrıntılı bir şekilde içinde göstereceğim. Son olarak üzerini isteğimize göre süsleyebiliriz. Ben Antep fıstığı ile süslüyorum. Sonra şöyle içini de parçalayıp göstereyim. Gördüğünüz üzere içi de çok dolgulu, kıpır kıpır, harika bir baklava oldu. Daha önce kadayıflı baklavayı hiç denemediyseniz şimdi mutlaka deneyin. Özellikle hazır yufka kullanımında çok tavsiye ediyorum. Sonucundan memnun kalacaksınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.